Kota Kinabalu'dan hepinize selamlar. Biraz bu bölgeyi gezdikten sonra şimdi Sandakan'a uçuyoruz. Orada uzun burunlu maymunları, güneş ayılarını, pigme filleri, bir de orangutanları, hatta timsahları da görmeye çalışacağız. Havalimanındayız. Sandakan'a uçuyoruz. Biz uçaktan indik. Diğerleri de bizi bekliyor. Hemen uçağa geçip gidecekler. Biz buraya sabah turizm ofisinin davetiyle geldik. Muhtemelen bizi biri şimdi karşılayacak. Hello. Good morning. Thank you. Şimdi önce orangutanları görmeye gidiyoruz. Burası bir hayvanat bahçesi değil. Tamamen orangutanlar doğal ortamlarındalar. Sadece hani onlar daha çok üresin diye böyle koruma altına alıyorlar. Burada hem vahşi orangutan var, yani vahşi derken doğal ortamında yaşayan, bir de yarı vahşi var. Rehabilitasyon merkezi de var burada. Sabah 9'da açılıyor. Daha henüz açılmadı. Herkes bizim gibi bekliyor. Şimdi burada orangutanları görmenin garantisi yok. Biraz şans işi. Orangutanlar 30 ila 50 yıl kadar yaşayabiliyormuş. Rehberimiz orangutan çok güçlü diyor, yani eliyle seni bir tutarsa diyor 10 insan gücünü hissedersin diyor. Her gün ağaçtan ağaca zıpladığı için kolları çok güçlü oluyormuş. Şimdi orangutanların yuvasını çok rahat anlayabiliyorsunuz. Şu yaprakların bol olduğu yer. Ama tabii kendileri burada yok. Mesela burada da var bir yuva ama bunların hepsi eski yuvaymış. Orangutan yani yeni yuva yapıp taze yaprakların olduğu yuvada kalmayı tercih ediyormuş. Tabii grup biraz kalabalık. Ve orangutanlara çok yaklaşamıyorsunuz. Yani çok yüzü şapşal şapşal ama yakınlaşamıyorsunuz. Wow. Şimdi orangutanlar bazen kötü modda oluyorlarmış, hiç ortalığa çıkmıyorlarmış. Bazen şimdi buradakiler arada onlara meyve veriyor. Her gün aynı meyveyi yemektense gelmiyorlarmış. Kendileri ormanda karınlarını doyuruyormuş. Burası izleme noktası. İçeri giremiyorsunuz. Actually, that one sitting over there and that big one, they have been sent into the forest. They come back. Şurada da bayağı büyük bir tane var ama çok hareket etmiyor.
Bu bir insan boyutunda, hatta daha da büyük olabilir. Oo, yemek zamanı, onun için hareketlendi o. Oo. Oo. Yani ağzında ayrı, ayaklarında ayrı tutuyor yiyecekleri. Young orangutan start 5, 6, 7 years old, but no control for the other wild is come out here. I mean, like maybe you lucky this morning because the big one is come out, yeah. Bu büyük genelde ortaya çıkmıyor diyorlar. Hani bugün şanslıymışız. Orangutanlar genelde yaprakla ve meyveyle besleniyormuş. Çok nadir et yedikleri de oluyormuş. Orangutanlar da aynı insanlar gibi hamilelik süresi 9 aymış. Zaten insan fizyolojisiyle %96, %98 çok birbirine yakınmış. Maymunlar korkuyor onlardan. Buradan böyle izledik. Bu içeride gördüğümüz o büyük olan orangutan yaklaşık 17-18 yaşlarındaymış. Hani öyle
Çok da yaşlı değil aslında ama bayağı iriydi. Walk to the left, huh? Şimdi başka bir besleme noktasına gidiyoruz. Maymun çok olabilir diyor rehberimiz. Maymun çok olunca orangutanlar gelmiyormuş. Buradaki beslenme saati saat 10'da. Evet, beklenen kişi geldi. Ağırlıklı muz var orada gördüğüm kadarıyla. Şimdi gelmelerini bekliyoruz. Bekliyoruz ama maalesef yok. Gelmiyorlar. Gele gele bir tane maymun geldi. Başka bir şey yok. Daha fazla beklemiyoruz. Yani rehberimiz bu olabiliyor diyor. Bazen iki yerde hiç göremeyebilirsiniz diyor. Şimdi güneş ayılarını görmeye gidiyoruz. Yalnız ormandaki ağaçlar hiç normal değil yani. Çok aşırı uzun. Hani burada orangutan da olur. Her türlü hayvan olur. Hatta dumanlı pars bu ormanda yaşıyormuş. Yani bizim rehber ben hiç görmedim diyor. Ömründe de ancak bir kere görebilirsin diyor. O kadar zor diyor onu görmek. Olur ya buraya gelirseniz sabah 10'da besleme saati var. Bir de öğleden sonra 3'te. Aldığınız bilette her ikisine de girebiliyorsunuz. Bu ayılar ağırlıklı olarak böcekle besleniyormuş. Çok nadir et yediği de oluyormuş. Et yedikleri de oluyormuş. Güneş ayısı denmesinin sebebi boyunlarının altında sarı bir halka var. Hani onu güneşe benzetmişler. Şimdi bu ikisine tıbbi müdahale yapılıyormuş. Sonrasında da ormana salıyorlar. O yüzden böyle etraf telle çevrili. Dilleri de böyle uzunmuş. Bu ayıları devlet elinden geldiğince korumaya çalışıyor çünkü insanlar avlıyormuş, etini yiyorlarmış. O yüzden koruma altındalar. Şu da duman parsı işte bahsettiğim. Yalnız şu yaprakların güzelliğine bakar mısınız? Yani güneş ayıları tabii orangutanlar kadar ilginç gelmedi. Artık öğle yemeğine gidelim. Burada mesela hiç Çinli turist yok. Onu sordum rehbere. Onlar daha çok adaya, alışverişe ve yemek olan yerleri tercih ediyorlar dedi. Hani bu gibi yerlere çok gelmiyorlarmış. Öğle yemeği için yerel bir restorandayız. Çince yazılar var çünkü restoranın sahibi Çinmiş. Bu durumu sordum. Rehber şey dedi, yani buradaki çoğu restoranın sahibi Çinli dedi. Burada yaşıyorlar. Daha önce buraya göç eden Çinliler. Et var, yumurtalı pilav var ve gördüğünüz gibi sebzeler. Yalnız bu pilav inanılmaz lezzetli. Hani normalde buralardaki pilavlar tatsız tuzsuz oluyor ama yumurtayla beraber kızartıyorlar. Yemekler beklediğimizden iyiydi, lezzetliydi. Yalnız biz orangutanları çok sevdik. Yani acayip sevimliler. Onun için bu öğleden sonra orası tekrar açılıyor ve saat 2.30'da yeniden beslenme zamanı var. Oraya yine gideceğiz. Evet. Orada da balıklar. Ha, gerçekten. Orangutanlar bizi buraya tekrar getirtti valla.
Ama sabahkine göre daha az kişi var gibi. Bilet kişi başı yaklaşık 6 dolar. Biz sabahki biletimizle tekrar girebileceğiz. Sallana sallana geliyor. Bir Madagaskar'da lemurlar bu kadar hoşuma gitmişti. Bir de orangutanlar. Bak bak bak. Hareketleri gerçekten yani insan gibi. Yemesi, bakması, oturuşu, duruşu. Maymunlar geldi, ortamın tadı kaçtı. Burası kesinlikle sabah daha güzeldi. Olur ya Sandakan'a geldiniz zaten orangutanlar için de biraz buradasınızdır. Muhakkak sabah gelin derim. Yani daha önce çok hayvan gördüm ben ama orangutanlar çok aşırı sevimli ve tatlılardı ya. Yani gerçekten ikinci kez kolay kolay gelmez bir insan. Öyle değil mi? Kocaman olan çok güzeldi. Tekrar görmeyi bekledim ama. Aslında o büyük olan hani büyük ayak gibi insandan büyük. Onu tekrar görürüz dedik ama öğleden sonra beyefendi çıkmak istemedi. Artık otele dönüp dinlenelim. Bugün güne erken başlıyoruz. 8'de kahvaltımızı yaptık. Önce şehri gezip sonra da uzun burunlu maymunların yanına gideceğiz. Sandakan şehir merkezine çok yakınız. Burada gördüğünüz gibi insanlar denizin üzerine ev yapmış ve burada yaşıyor. Burada yaşayanlara Sicipsi insanları diyorlar. Karada yaşayanlar için şey diyorlarmış yani karada yaşayanlar ölülerdir, denizde yaşayanlar hani hayatta olan yaşayan insanlardır diye o mantaliteyle denizde yaşamaya devam ediyorlar ama artık yavaş yavaş tabii bu düşüncelerinden vazgeçiyorlarmış. Yani gördüğünüz gibi şartlar pek kolay değil. Tabii tahmin edeceğiniz üzere balıkçılıkla geçimlerini kazanıyorlar. Ama şehir bayağı büyük yani. Gerçi buraya su köyü diyorlar. Köy bayağı büyük. Bizim rehberin tahminine göre 10.000'den fazla kişi varmış buralarda yaşayan. Önceden elektrik ve su yokmuş ama devlet gördüğünüz gibi elektriği çekmiş. Su da geliyormuş aynı şekilde buradan. İçme suyu. Yani klimaya varana kadar her şey var. Karada nasıl yaşıyorlarsa burada da öyle. Şimdi bir de su bu yükselmiş hali.
Normalde bazen tabii su çekiliyor. Daha da alçalıyormuş. Şimdi bir evin içine girebilir miyiz diye rehbere sorduk. O da birinden rica edecek. Okey. He, okey. Arkadaşının eviymiş. Yes, sure. So actually, certain of the people who live here, Yeah. sometimes their family is quite big, yeah. Ha. Yeah, kami tengok-tengok dulu lah. Yeah, so this Hello. is the, yeah. Hello. Yeah, so this is the owner of the houses. Thank you Yeah, for accept yeah, us. Yeah, because actually it's one of my friend also. Yeah. Ablamızın adı Mimi'ymiş. Burada So this is yeah. yeah. So this is their family. They're quite big, yeah. Yeah. Müslümanmış tabii tahmin edeceğiniz üzere fotoğraflardan. Dedim nasıl Müslüman olmuş hani ne zaman başlamış? Ta büyük dedelerinden geliyormuş. Yeah, for the Bu bir family portrait. düğün Yeah. zamanıymış. Onun için böyle süslenmişler. So this is Burası da mutfak. So this is the houses. So this is the dinner table, kitchen. So this is the kitchen area also, and toilet. Burada tuvalet var. You can see the toilet. Kitchen open, yeah. Tama? Okey. Wow. Ne güzeller ya. Siyah çok güzelmiş ya. Bayağı büyük bu. Gözlere bak. Allah Allah. Hiç tahmin etmezdim içeriden böyle şeyler çıksın. Burada evin balkonu. Peşimi bırakma. Bakın yemek var, üstünü böyle kapatmışlar bir şey gelmesin. Muhtemelen belki de kedi gelmesin diye. Çok uzun yıllardır bu evde yaşıyorlarmış annesi, babası. Yani 20 yıldan da fazla. Çeşme suyunu direkt içemiyorlarmış. Önce kaynatıp içmeleri gerekiyor. Biz tabii teşekkür ettik bizi kabul ettikleri için. Zülal yola çıkmadan önce böyle bileklikler almıştı hediye etmek adına. Onlar arabada. Bu ufaklık bizle gelecek. Ona vereceğiz onu. Thank you. Bye bye. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Burada bir tek yani Müslümanlar yok. Çinliler de varmış. Bayağı bildiğiniz kozmopolit bir mahalle gibi. Ve biz hani şu an karadan en az belki de 100 metre açıktayız. Ve su şu an yüksek yani alçaldığında muhtemelen burası daha da kötü görünüyordur o zaman.
Yalnız insanlar aşırı güler yüzlü. Şurada muhtemelen salıyorlar balık yakalamak için kafes. Okay. Thank you so much. Thank you. Sandakan şehir merkezindeyiz. Bu gördüğünüz buranın alışveriş merkezi, yani pazarı. İçinde kıyafetten sebze meyveye, kurutulmuş balığa her şey varmış. Bir bakacağız ne var ne yok. Bu kurutulmuş balıkların kilosu yaklaşık 3 dolar. Kurutulmuş minik karidesler. Et. Yalnız ben ilk defa bir pazarda böyle temiz bir şekilde et satıldığını görüyorum. Hani etin kilosu yaklaşık 4-5 dolar. Tabii muhtemelen etin türüne göre değişiyor. Ama ortalama kilosu 4-5 dolar. Hello. Bakın hiç sinek falan yok ya. Çok, yani beklediğimden çok temiz, hijyenik. Çünkü burası da balık pazarı. No. Blue tuna. Ha, bu mavi tuna balığıymış. Turkey. İstanbul. Yes, elhamdülillah. Aleykümselam. Are you Muslim? Okay. Aleykümselam. O mavi tuna 1 kilosu yaklaşık 1 dolar. Bakın bir tane sinek yok ya. This is crab. That's lobster. Selamünaleyküm. Midyeleri ayıklıyor abimiz.
Vallahi bugüne kadar ben bunun gibi belki 60-70 tane pazara, markete girmişimdir. Bu kadar hijyenik olanı, temiz olanını hatırlamıyorum. Yani bütün etler hani açıktı ama hiç sinek yok. Sığır etleri ise kapalıydı gördüğünüz gibi. Yanlış mıyım? Evet, insanlar da çok tatlı, çok güler yüzlülerdi. Yani hani normalde böyle pazarlarda hani çekme falan derler. Ben zaten yüzlerini almıyorum izin almadan da. Hepsi de ekstra bir güler yüzlü. Biz şimdi Merkez Cadde'ye gidiyoruz. Yani tabii gördüğünüz gibi böyle büyük süpermarketlerde var. Şimdi hep sadece pazar var demeyelim. Burası hani küçük ölçekli bir şehir merkezi. Yani şehrin ana caddesi burası. Daha doğrusu hani İşlek Caddesi, Merkez Caddesi. Sırada Labuk Bay var. Orada hortumlu maymunları göreceğiz. Demin videosunu çektiğim yerler önceden buralar hep suymuş. Hep deniz doldurularak yapılmış. Buranın yaklaşık %80'i Müslümanmış. Proboscis monkey, hortumlu ya da uzun burunlu maymun diye de biliniyor. Çok öyle kalabalık değil gibi. Ve bu maymun türü endemik. Sadece Malezya'nın bu bölgesinde var. Şimdi yemek vakti, saat 11.30'da. Yavaş yavaş geliyorlar. Buraya giriş yabancılar için kişi başı yaklaşık 13-14 dolar. Bunlar tamamen doğal ortamlarındalar. Nesli tükenmesin diye her gün yemek veriyorlarmış. Meyve yemiyorlar, yaprakla besleniyorlarmış. Meyveden çok şeker alırlarsa ölebiliyorlarmış. Bu dişi olan. Erkek olanların burnu çenesine kadar değebiliyor. Muhtemelen yemeğini yiyen ormana geri dönüyor. Dün gittiğimiz orangutanların ve bu hortumlu maymunların 3 tane düşmanı, avcısı oluyormuş. Biri timsah, diğeri piton, sonuncusu da dumanlı pars. Yani buralarda piton yılanı çok uzun olabiliyormuş, çok büyük olabiliyormuş.
Şimdi bunlar grup halinde yaşıyormuş. Şu ortada gördüğünüz büyük burunlu olan ve en iri olan grubun erkeği etrafında 10-15 tane dişi uzun burunlu maymunla beraber yaşıyormuş. Bu arada yedikleri şey salatalık. Dünkü orangutanlara göre hani hortumlu maymunları daha iyi yakından gördük. Hatta önünüzden bile geçebiliyorlar. Burası dediğim gibi tamamen doğal ortam, yani orman. Ama tabii ister istemez yiyecek verildiği için biraz alışmışlar. Sonuçta hani nesillerini devam ettirsinler diye bunu yapıyorlar. Yani nesilleri tükenmesin diye yapıyorlar. Şebekler değil mi? Orada bir yandan koşturuyorlar, arkada onları izliyorum. Çok tatlılar, evet. Yani erkeklerin o burnu daha da uzun. Burnu uzadıkça daha yakışıklı oluyormuş güya. Öyle diyorlar. Buradan Kine-Batangan Nehri'ne geçeceğiz. Malezya için önemli bir yer. İşte Asya'nın Amazonları denilen nehrine, bölgesine geçeceğiz. Orada pigme filleri, timsahları ve bir şey daha vardı. Maymunlar çok fazla. Yine bu gibi hortumlu maymunları görmeye çalışacağız. Ama hepsi şans. Hiçbirini de göremeyebilirmişiz. 2 saat böyle yol yapacağız. Gördüğünüz nehrin adı Kine-Batangan Nehri. Arabayla buraya kadar geldik. Ama bizim konaklayacağımız yer karşıda. Botun gelmesini bekliyoruz. Nehirde yüzmek yasakmış çünkü nehirde timsah var. Bakalım bugün şanslı olursak onları görebileceğiz. Evet, kalacağımız yere geldik. Tabii önce bir odamıza yerleşelim. Ormanın içinde böyle bir oda. 2 saat sonra nehirde gezmeye, araştırmaya başlıyoruz. Evet, artık nehre açılma zamanı. Yani Amazon'da ben 4 ayımı geçirdim. Amazon nehrinde günlerce kanoyla yolculuk yaptım. Şu çamurlu su, yeşillik Amazon'u andırıyor. Boş yere buraya Asya'nın Amazonları dememişler. Bu nehrin uzunluğu da yaklaşık 560 kilometreymiş. Kine-Batangan Nehri. Şimdi burada yani timsah görmeye çalışacağız. Hani en çok istediklerimizden biri pigme filler. Ayakları böyle kısa oluyor. Ve bir de tabii yine hortumlu maymunlar var. Bakalım, inşallah hepsini görürüz.
tane çok küçük var. O da gidiyor. Şurada. Bu timsahların büyükleri 4-5 metreye kadar çıkabiliyormuş. Bir timsah daha var ama o da yine yavru. Yaklaşık 3 aylıkmış. Hortum burunlu maymun ya da uzun burunlu maymun var. Biz tabii bu maymunları bugün gördüğümüz için çok heyecanlandırmadı bizi. Şu an burası öyle bir sıcak ki aslında bakın bulutlu hava, güneş vurmuyor size ama buradaki nemi anlatamam yani. Hissedilen sanki 45 derece. Şimdi nehirde ara bir yere girdik. Şu yukarıda ip var gördüğünüz gibi. Bu civarda orangutan da varmış. Hani onlar daha çok üresin diye çalışmalar yapıyorlarmış. Orangutanlar yüzemediği için nehirden karşıdan karşıya rahat geçsinler diye yapmışlar. Yani orangutan görme ihtimalimiz de var. Ama bakalım. Büyük kertenkele. Timsah beklerken bu çıktı. Does that mean it's a camera? How's that one word? That's one word. Yine şurada büyük bir timsah var nihayet. Bir tane daha büyük gördük. Yani tabii biraz hüsranla sonuçlandı, yalan yok. Çok öyle ilginç, farklı bir şey göremedik. Neyse, yarın sabah 6'da aynı turu tekrar yapacağız. Belki o zaman farklı bir şey görebiliriz, bakalım. Bu akşam da akşam yemeğinden sonra gece yürüyüşüne çıkacağız. Belki o zaman daha farklı şeyler görürüz. Nasıl ama kombin? Çizmelerim harika. Şimdi gece yürüyüşüne çıkacağız. Çizme kiraladık çünkü çamurlu yerlere gireceğiz. Heyecanlıyız. Bu gibi yürüyüşlerde böyle uzun kollu giymek her zaman daha iyi oluyor. Gündüz güneşten koruyor. Akşam da ya da gece de sinekten, sivrisinekten, böcekten. Ayağımızda da çizmelerimiz var. Ben en son bu tarz bir gece yürüyüşünü Madagaskar'da yapmıştım ve çok keyif almıştım. Hani o videomu izlemediyseniz ona da bir bakın derim. O yerler bayağı çamur. İyi ki çizme giymişiz. Çok ilginç şeyler görebiliyorsunuz. Bakalım inşallah burada da öyle olur. 1 saatlik bir yürüyüş olacak. Kuş uyuyordu. Rahatsız ettik seni, kusura bakma. Bir benzerini Madagaskar'da görmüştüm. Uzun kuyrukluydu. Buna var ya, şimdi elinde dokunsan dokunabilirsin.
Burada bir kuş daha var. Biraz yakınlaşacağım. Zülal'in çizmesinde birkaç tane kurbağa var. Canım inşallah içeri girmemiştir. The frog like you. Okay, bye bye. Bende ne var acaba? Okay, clear. Okay. İyi, bende yokmuş. Sana gelmiş hepsi, bende yok. Hem de 2 tane. Yeah, the name of the bird is Asian spider. Hemen yanımızda uzun bacaklı örümcekler. We call spider in Malay. Malay we call laba-laba. O ne yapıyor? Bir şey yiyor ya. Evet, yani Long leg spider. tam anlayamadım ama sanki çiçek gibi bir şey yiyor. Etrafta o kadar çok sivri uçuyor ki yani. Allah'tan sinek kovucu sürdük her tarafımıza. O yönden rahatız. Konmaya çalışıyorlar, konamıyorlar. Evet, bir kuş daha yakaladık. Yani renkleri çok canlı aslında ama ekrana yansıtmak gece çok zor. Başka küçük bir kuş daha. O kadar küçük ki ceviz kadar anca. Burada yine kırk ayak gibi bir şey daha var. It's the shape, huh? It's like a tractor. Şunlara bakın, 2 tane, hem de ikisi de büyük. Uyuyorlar. It's a red neck trogon. Yani 1 metre uzağımda elimle uzatsam yakalarım. Papağan gibi aynı. Bir tane daha. Şu an yılandan korkan ekrana bakmasın, bayağı uzun bir yılan var. Cobra. Yang kuning kah? Yellow ring. Sarı halkalı yılanmış. Zehirliymiş, onun için rehber önden gidiyor. Hadi ya, Bizi çok gel go yaklaştırmıyor. Bu Malezya Minsk kedisiymiş. Sabah 5.30'da kalktık. Dünkü turun benzerini yapmaya gidiyoruz. Ama dün geceki gece yürüyüşü çok güzeldi. Değil mi? Evet. Hiç öyle beklemiyordum. Yani ben bu gezilerim sırasında gece yürüyüşü görürsem genelde hep katılıyorum ve şimdiye kadar da katılıp pişman olduğum yoktur yani. Olur ya, gittiğiniz yerlerde öyle bir aktivite olursa kesinlikle değerlendirin derim. Niyetimiz bugün nehirde farklı bir şeyler görmek, özellikle de şu filleri, ama bakalım. Şans artık. Yine bir iki tane maymun var. Şurada 2 tane farklı bir kuş var.
Yuvası da oradaymış. Korkuttuk hayvanı, muhtemelen ondan yuvayı korumaya aldı, içeri girdi. Şurada büyük bir timsah var. 2 metreden biraz fazla gibi. Ya da 3 metre de olabilir. Bunun boyu rahat 3 metre var. Kinabatangan Nehri'ni hem dün akşam hem bu sabah bayağı bir dolandık. Yani timsah haricinde çok öyle ekstrem bir şey göremedik. Yani biz filleri görürüz diye umut ediyorduk ama bayağı bir hüsran oldu. Ama timsahlar da yeteri kadar korkutucuydu bence. Tamam, timsah zaten ürkütücü hayvan da hep şu o pigme filleri ben daha önce duymamıştım zaten. Böyle ayakları kısa oluyormuş. Neyse, göremedik. Artık kahvaltımızı yapıp buradan nereye dönüyoruz biz? Kota Kinabalu. Uçakla dönüyoruz değil mi? Buradan Kota Kinabalu'ya dönüyoruz. Bir haftalık Malezya gezimizin de sonuna geldik. Malezya'ya gelmeden önce hiç böyle güzel ada ya da yağmur ormanları göreceğini düşünüyor muydun? Hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten dürüst olayım, asla böyle bir yer beklemiyordum. Bu sabah bölgesi gerçekten de hani ya Malezya'nın Kuala Lumpur'uyla hiç alakası yok. Malezya denince benim aklıma direkt başkent Kuala Lumpur, o ikiz kuleler geliyor ama sabah eyaletinde yağmur ormanları var, orangutanlar var, uzun burunlu maymunlar var. Göremesek de pigme filler var, çok güzel adaları var. Manukan Adası'nda bir gece kaldık, yani inanılmaz güzel bir ada. Ve kısmen hani alternatiflerine göre konaklama da yeme içme de hesaplı. Yani biz buraya gelmeden önce Bali'deydik, Tayland'daydık, Singapur'daydık. Yani oralarla kıyaslayınca Malezya'nın bu bölgesini gezmek kısmen hesaplı oluyor. Yani biz Malezya'dan çok keyifle ayrılıyoruz. Yeme konusunda ise yani ne diyeceksin? Bize Açık açık söyle ya yani. Bunda ayıp bir şey yok. yok, yani Tayland'ın yemekleri hiç olmadı demiştim. Malezya'dakiler hiç olmadı. Yani şeyli, şekerli ve şekeri çok kullanıyorlar ya. Yani Çok fazla deniz ürünü var. Yani onlar da böyle yenilebilir deniz ürünleri bence değil, bana göre değillerdi yani. hani Zülal zaten deniz ürünleriyle severim, arası evet. çok iyi değil. Evet, ben kıstası olmayabilirim. Hele bir bu de böyle konuda. soslu olunca ister istemez kaçınıyor. Hani doğruyu söylemek gerekirse yani Malezya mutfağı bence bizim damak tadımıza pek uymuyor. Ama tabii dünya mutfaklarını bulabiliyorsunuz çok rahat. Hele merkezde her yerde o bildiğiniz zincir fast food restoranları var. Malezya bizden vize istemiyor. Gelmesi gitmesi çok kolay. THY şu an haftada 10 kere uçuyor Malezya'ya. Ama Ağustos, Eylül itibariyle uçuş sayısı haftada 14'e çıkacak. Yani gelip gitmek çok daha esnek, rahat olacak. Biz Malezya'yı sevdik. Bu benim 3. gelişim. Bence tekrar da geliriz. Öyle Evet, değil mi? Manukan Adası'na gelebiliriz. Tabii Zülal adaları seviyor. Ama yağmur ormanı da çok güzeldi. O da çok ya. güzeldi. Yani O orada Kinabatangan Nehri. gece Çok yürüyüşü çok keyifliydi. Hele orangutanlar inanılmaz komik yani. Onları böyle doğal ortamında yani kaç yerde görebilirsiniz ki? Neyse, bizim şimdi bu artık 2 aylık gezimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Yolculuk buradan Hong Kong'a. 4 gece de Hong Kong'da kalacağız. Sonra eve döneceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.